Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2024'te gündemdeki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Gelenler, geleceklere bu videomuzda bakmadan önce ara ara ben hatırlatmaya çalışacağım. Oyun içerisinde bir turnuva başladı arkadaşlar ve bu turnuvada seçtiğimiz milli takıma göre de hediyeler verilmekte. Türkiye, bizim ülkemiz şu an 6. sırada. 6. sırada başladık turnuvaya ve 5. sıraya hiç yükselemedik arkadaşlar. 6. sıradaki ülkeye de herhangi bir hediye verilmemekte. 5. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Hemen bir üstümüzde İspanya yer alıyor arkadaşlar. Fark genelde 1,5 milyon civarındaydı. Birazcık azaldı ama hala 1 milyon golün üzerinde fark var. Burada yapmamız gereken sol taraftaki etkinlikte Türkiye'yi eğer seçtiysek bol bol goller atmak. Tamamlamış olabiliriz. Tekrar tekrar oynayabiliriz. Atılan tüm goller sayılmakta. Rakibi en güçsüz moda alıp başlangıç moduna atabildiğimiz kadar goller atabiliriz. 1 milyon fark da öyle çok büyük bir fark değil aslında. 50 bin kişi 20 gol atsa 1 milyon ediyor. Bir anda kapatabiliriz. Yani bir sabah uyandığımızda bir üst sıradaki İspanya'yı bile ansızın geçebiliriz arkadaşlar. Öyle bir durumda olabilir. Yani dediğim gibi 50 bin kişi sadece 20 gol attığında fark kapanır. Tabi burada önemli olan gollere devam etmek. Turnuva boyunca Temmuz ayının ortasına kadar da devam ediyor. Vakit bulduğunuz zamanlarda Türkiye'yi seçen arkadaşlarım hediye almak için, dediğim gibi hediye alabilmemiz için 5. sıraya yükselmemiz gerekiyor. Atabildiğimiz kadar goller atabiliriz. Rakibi en güçsüz moda alıp grupta, elemede, oralarda goller atmamız gerekiyor. Ben yine ara ara son durumu sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Turnuvaya geçtikten sonra bugün biteceklere değinelim. Maradona'lı paket gelmişti. 104 Maradona var burada. Çok yüksek seviyeli bir isim. 103 Pirlo vardı. Alonso var burada. Bu paketin bugün son günü. Etkinliklere baktığımızda pozisyon antrenörü GP kazandığımız klasik pazartesi etkinliği, ortaklaşa maç etkinliği, bunların bugün son günü. Temalı etkinlik, 50 futbol parası kazandığımız, bizim milli takımımızı kapak fotoğraf olarak kullanmışlardı. Bu etkinliğin bugün son günü. Perşembe gelenlere baktığımızda Avrupa Şampiyonası başladı. Copa Amerika'da başladı ve Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçlarından. Fakat burada mesela bizim milli takımımız salı günü oynamıştı. Ne yazık ki o son gün birinci maçların son maçlarına bakmadı Konami. Öncesinde birinci maçları erkenden oynayanların maçlarından Konami oyuncular seçti ve gelen oyuncuların maksimum seviyeleri bunlar ve perşembe günleri Avrupa Şampiyonası'ndan, büyük ihtimalle Copa Amerika'dan da Konami futbolcular seçerek Player of the Week getirmeye devam edecek arkadaşlar. Ligler bittiği için form durumları C olarak sabitlenmişti ama şimdi maç oynayan futbolcuların form durumlarını Konami güncellemeye başladı. Ondan dolayı bazı güçlendirici futbolcuların güçlendiricileri çalışıyor artık arkadaşlar. Perşembe gelen bir de Showtime paketimiz var. Burada 103 seviyeli Vinicius Junior yer almakta. Toni Kroos 101 seviyeli. Lookman biraz daha düşük seviyeliydi. Ligime eklenen oyunculara baktığımızda Showtime Lewandowski eklendi. Eğer alıp denemek istersek burada deneyebiliriz. 10 maçta olsa Irving var ve renkli kart futbolcular. Perşembe gününün sürpriz gelişmelerinden birisi de Türkiye'ye özel bir kampanya başlattı Konami. Fenomen kampanyası ve 4 tane değişik etkinlik getirdi. Fakat hediyelerde eFootball parası yok arkadaşlar. DP, antrenör puanı veriyorlar. Değişik platformlarda abonesi çok olan kişileri bu şekilde getirdiler. Şimdi Konami Türkiye'ye bayağı bir değer veriyor. Geçen sene zaten turnuvada ikinci bitirdikten sonra bir şeyleri daha fazla getirmeye başladı oyunda. Adaylı sözleşmelerimiz, bize özel paketler bu sene daha da fazla getirdi. Etkinliklerimiz, paketler, Showtime paketleri bizim ülkeye önem veriyor. Tabi bunun karşılığında Konami de bizim ülkeden bayağı bir para kazanıyormuş arkadaşlar. Twitter'da bununla alakalı bir paylaşım gördüm. Bir istatistik. Hatta Türkçe'ye çevirdim. Normalde yabancı bir dilde. Türkçe'ye çevirisini de okuyayım. Türkiye'deki eFootball'un Türkiye'deki performansı olağanüstü. Son 3 ayda Google Play'de en çok hasılat yapan ilk 5'ten düşmedi. Ve bir ay boyunca PUBG'nin ardından 2. sırada kaldı. Konami'nin bu bölgeye verdiği önem de buradan geliyor. Yani yabancı birisinin paylaşımı. Türkiye'ye çok önem veriyorlar. Çünkü karşılığında çok da para kazanıyorlar. Play Store'a baktığımız zaman mobilde birçok oyun var arkadaşlar. PUBG evet çok büyük bir oyun ama eFootball'dan daha fazla belki indirilen daha fazla oyunlar da olmasına rağmen eFootball oyunu Play Store'da en çok kazanan son bir aya bakıldığında ikinci oyun. Tabi bu son 3 ayda da ilk 5'ten aşağıya düşmemiş. Tabi bunda da gelen paketler, eFootball parasındaki indirimler
önemli rol oynadı. Daha fazla alımlar olmuştur. Konami artık bizim ülkemize daha fazla ilgi göstermeye başladı. Fakat bunlar yeterli değil. Bizim hala taleplerimiz var. Bir defa oyunun sunucusu. Bize özel sunucu yapmaları lazım. Eşleştiğimiz rakipler hep Arap rakipleri oluyor. Çünkü onlarla aynı sunucuda yer almaktayız. Bağlantıda kopma, donma, değişik sorunlar da sunucudan kaynaklı yaşayabiliyoruz. Bu konuda kesinlikle bir şey yapmaları gerekiyor ve bununla alakalı da biz de Konami'yi sıkıştırabiliriz arkadaşlar. Şunu da yapabiliriz. Mesela Konami'nin paylaştığı her şeyin altına bir etiketli yorumlar yazabiliriz. İşte Türkiye sunucusunu istiyoruz, o Türkiye server ya da Turkey server etiketiyle istiyoruz gibi yorumlar yazabilirsek arkadaşlar en azından onların da belki dikkatini çekebiliriz. Çünkü Araplar o şekilde yapmış. Daha önce PES Başkanı'nın başlattığı bir hareket vardı ya arkadaşlar, biz de destek göstermiştik. En azından Instagram'da, Twitter'da Konami'nin paylaşımını gördüğünüz zaman Turkey server bir etiketiyle bile yorum yazsanız Türkiye sunucusu istiyoruz diye belki çok fazla tepki olur. Konami bunun karşılığında da önümüzdeki sezon eFootball 2025'te bir şeyler yapar diyelim. Çünkü bizim ülkeye artık daha fazla değer veriyorlar. Bir de en çok istenen Türkçe spiker olayı. Onunla alakalı da umarız Konami'den olumlu geri dönüşler olur arkadaşlar. Türkçe spiker de oyuna gelirse çok daha güzel olacaktır. Biz gelişmelere devam edeceksek Perşembe gelenlere de hızlı bir şekilde baktığımızda özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarım bu Player of the Week ücretsiz açma hakkı veren etkinliği gözünden kaçırıyorlar. Pek oynamıyorlar. Her hafta her Perşembe gelmekte. Örneğin geçtiğimiz Perşembe gelen önümüzdeki Perşembeye kadar da süresi olan etkinliğimiz bu. 3000 etkinlik puanına kadar geldiğimizde bir tane Player of the Week'ten ücretsiz açma hakkı verilmekte. Temalı etkinlikten 50 futbol parası, sağ taraftaki altın golden de antrenörler kazanmaktayız. Yarına geçtiğimiz zaman da arkadaşlar Perşembe günü sürpriz bir şekilde uygulamalar, oyuncuların seviyelerini, gelecekleri paylaşan uygulamalar Fransa Showtime paketi ile Süper Lig Showtime paketini açıkladı. Ve bir uygulama 2 paketinde yarın geleceğini söylüyor. eFootball uygulaması zamanı tarihi paylaşmamıştı. Acaba ikisi aynı anda mı gelir yoksa sırayla mı gelirler diye düşünüyorduk. Fakat bir uygulama ikisi de aynı anda gelecek diyor arkadaşlar. Fransa paketindeki Showtime'lar çok yüksek seviyeli ve genele hitap ediyor tüm dünyaya. Dünyanın birçok yerinden Fransa Showtime'ından açılım olacaktır. Süper Lig paketinden de Süper Lig'de takımlarımıza gönül vermiş, gelen isimleri sevenler daha çok açılım gösterecektir. Şimdi Fransa paketine baktığımızda Mbappe'nin Paris Saint-Germain Showtime kartı gelecek. Beklenti 103 seviye olacağı yönünde arkadaşlar. Oyun içerisinde işte sızan bilgilere de baktığımızda görüntülere 103 olabilir deniyor. Fakat burada belki güçlendiricili menajer etkiler 104'e çıkarır mı? Yarın geldiğinde bakarız, inceleriz arkadaşlar. Donnarumma var. Zakaria var. Bu 3 ismin renkli kartı bile çok iş yapıyor. Zakaria ön liberoysa zaten arkadaşlar çok iyi. Savunması normal kartını bile bazen eFootball Ligi'nde dünya sıralamasındaki kişilerin kullandığını görüyorum. Seviyorlar Zakaria'yı da Barrios'u. 4 yıldızlı topçular bunlar ama kullananlar oluyor. Böyle bir tane atıyorlar düşük seviyeli ilk 11'e. Öyle bir futbolcu. Donnarumma önemli bir isim. Yüksek seviyeli kartları kullanılmakta. Efsane ve 3 tane Showtime futbolcu karşımızda. Bu pakette renkliler de bunlar. Lacazette, Bulka, Teate, Aguilar, Melo, Sar, Gomez, Nakamura. Bizim Süper Lig Showtime paketine baktığımızda 4 tane Showtime futbolcu var. Galatasaray'dan Mertens, Fenerbahçe'den Livakovic, Trabzonspor'dan Onaçu ve Beşiktaş'tan Necip Uysal Showtime olarak gelecek ve bu pakette olacak. Renklilerde bu isimler. Fener'den Dzeko, Trabzonspor'dan Edin Viška, Piatek, Kerem Demirbay, Nita, Hayradunovic, Koli, Gilerme. Renklilerde bunlar arkadaşlar. Her iki pakette yarın bekleniyor. Bir uygulama tarihleri o şekilde paylaşırken diğer uygulamamız tarih vermedi. Ama genelde perşembe açıklananlar pazartesi geldiği için de iki paketi de yarın görebiliriz. Geldiklerinde de seviyelerini, özelliklerini inceleriz arkadaşlar. Oyunla ilgili diğer gelişmelere geçecek olursak geçtiğimiz perşembe günü 2 paketin süresi uzatıldı. Şimdi burada tarih bizler için önemli. Çünkü artık yavaştan eFootball 2025'e doğru gidiyoruz. eFootball 2025 ne zaman çıkabilir? Bunlar 29 Ağustos'a kadar uzatıldı. Ağustos'un sonuna kadar. Geçen sene oyun ilk çıktığında bir geçiş süreci vardı. Birinci sezonla başlamadı oyun. 0. sezonla başladı. Çok kısa bir süreli bir sezondu arkadaşlar. Geçiş sezonuydu. Sonra daha büyük bir önemli sezon geldi. Orada transfer güncellemeleri oldu. Ve asıl birinci sezona geçmiştik. Belki yine Eylül'ün başında Konami eFootball 2025'e geçiş ilk 0. sezonunu başlatabilir. Ama şu anki eFootball 2024 29 Ağustos'a kadar kesinlikle devam edecek. Oyunda eFootball mağazasına girdiğimizde biz böyle bir görüntü görüyoruz. Oyuncu desek yok. Artık oraya oyuncu Konami eklemedi. Hala da bir gelişme yok. Forma öğeler bölümü.
Ancak hafta başında sürpriz bir gelişme oldu. Konami Japonlara e-futbol parası hediye ediyor. Aynı mağazada arkadaşlar, onlar mağazaya girdiğinde öğeler bölümünde bedava e-futbol paraları var. Pazartesi günleri tıklayarak alıyorlar. 100 e-futbol parasını kafadan alıyorlar. Sonra 4 pazartesi 25 tane e-futbol, 25'er e-futbol parası ekleniyor. Toplamda yine oradan 100 e-futbol parası kazanmış olacaklar. Sadece yapmaları gereken tıklayıp almak. Yani bunu aslında tüm dünyada yapabilirlerdi. Bizde de mağazaya e-futbol parası ekleselerdi azar azar toplamda 200 e-futbol parası ama en azından hepimize verilebilirdi. Herhangi bir kampanya falan değil. Sadece Japonlara veriyorlar. Bir de Brezilyalılara özel kampanya var. Ben bir hesabı açarken ülkeyi Brezilya seçmiştim. Bir girdim, farklı bir şey gördüm. Ne budur diye baktım. Böyle bir kampanya. Fakat bu Japonlarda da yok. Bizde zaten yok arkadaşlar. Bizde şu an 5 tane milli takım oyuncusu hediye ediliyor. O da sadece bizlere verilmekte. Bu da Brezilyalılara gelmiş bir kampanya. Festa Junina. Bu da Rio Karnavalı gibi aslında Brezilya'da bayağı bir kutlanan, kalabalıkça kutlanan festivalmiş. Büyük bir festivalmiş hem de. Kampanyanın hediyesine baktığımız zaman doğrudan herhangi bir şey vermiyorlar. 350 futbol parasını uyguna veriyorlar. Bu da Brezilya'yı seçen arkadaşlara verilmekte. Eğer yeni bir hesap açmayı düşünüyorsanız, yedek bir hesap arkadaşlar, Japonya'yı seçerseniz az da olsa futbol paraları var. Brezilya seçerseniz de 30 lira 99 kuruşa 350 futbol parası alabiliyorsunuz. Yeni hesap açmayı düşünen arkadaşlarım da ona göre ülke seçebilirler. Bizim ülkeyi seçersek de 5 tane milli takım futbolcusu hediye ediliyor. 2 tanesi 5 yıldızlı, diğerleri düşük seviyeli. Japon tarafında bir de Konami ID yaparken de arkadaşlar seçtiğimiz ülkeye göre Konami ID'yi bundan sonra yapmamız lazım. Yoksa Japonlara verilen e-futbol parasını vermiyor Konami. Son olarak Renan Galvani önemli bir kaynaktır. eFootball 2025 ile alakalı da geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yaptı. Türkçe'ye çevirdiğimizde şunu diyor. Planlanan Kasım güncellemesinin, Kasım'da büyük bir güncelleme olacakmış. Fakat Kasım'dan önce de aslında eFootball 2025'e geçeceğiz. Oyunun ilk haftası ile Eylül ortası arasında gerçekleşecek lansmanından daha büyük değişiklikler içereceğini duydum. Şimdi diyor ki Renan Galvani, Temmuz ortasında Asya'da eFootball 2025 ile alakalı test aşamaları olacakmış. Ağustos'ta da Avrupa'da. Eylül'de de Eylül başlarında da eFootball 2025'e geçeriz ama asıl önemli güncelleme, Konami'nin belki yapacağı önemli değişiklikler Kasım güncellemesinde olacak diyor. Her ne kadar Eylül ayında eFootball 2025'e geçsek de Kasım güncellemesi oyun için en kritik, önemli güncellemelerden birisi olacak gibi görünmekte. Fakat şimdilik oyunla alakalı sızan bir gelişme bulunmuyor. Testler başladıktan sonra belki yeni şeyler sızmaya başlayacaktır arkadaşlar. O tarz gelişmeler olursa ben de merakla takip edip sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdiden herkese mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Tüm bunlarla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.